kaydeder. Bunun için de buraya basıp kapı pencere diyeceğiz biz buraya. Ama kaçlık? 120 artı 80 200 toplam olduğu için 200 yazalım. İşte şimdi save'e basalım. OK diyelim arkadaşlar. Şimdi bunu artık bunu da silebiliriz. Burada çalışma yaptığımıza göre bu çalışmayı silmeye gerek yok arkadaşlar. Bu dursun buradaki bloğumuz. Tabi bu şekilde bir daha buraya indirmeye gerek yok. Bu tam yerinde uygun çünkü. Şimdi ne yapacağız? Buradaki yere bunu indirelim. Insert komutuyla indireceğim ama ne yapacağız? Tefrişli yerinde olmamız lazım. İyi diyelim. Browse'dan kapı pencereyi seçip OK'ye bastıktan sonra duruşuna bakıyorum. Bu şekilde geliyor. Buradaki olaya bakıyorum. Kapı aşağıda. O zaman ne yapacağım? Şöyle bir çalışma yapalım. Dışarıya bakmayacak. İçe açılacağına göre. O zaman ben dik hale bir getireyim. R ile 90'a bir çevireyim. Bu halde olsun. Sonra mirror'ını alırız arkadaşlar. Şöyle bir tıklarsam sonra olduğu yerden tersini almak mümkün. Kapı aşağıda olması lazım. Evet, mirror'ını nasıl alırız? Mi yazarım arkadaşlar. Seçerim. Ve ondan sonra bunun ortasını bulmam gerekiyor. İşte orayı bulmak için ne yapacağız? Shift sağ tuşuyla mid between two points benim işime çok yarayacak. Bunun ortası ve bunun ortası benim neyim olacak? F8'e bastığımız zaman bu şekilde eksenim olacak. Yatay eksenle bunu çevireceğim. Bunu tıklayacağım. Yes diyeceğim. Eskisi silinsin çünkü hatalıydı. Ve bu şekilde doğrusu buraya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde doğru. Evet, buradaki çalışma istersek bunu da silelim. Yani en azından blok olarak kalır. Fazla yer de kaplamayabilir. Silelim biz bunu. Blok olarak çalışmak faydalı arkadaşlar. Çünkü ne olur? Onlar yer işgal etmez açısından da çok az yer kaplar normal çizgileri.